Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 farklı makarna sosu yapacağız. Bu soslardan birincisi bolognese sos. Bolognese sos bir salçalı kıymalı makarna sosu. Öncelikle tavamıza margarin yağımızı ve kıymamızı alıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş eze eze kıymaları tane tane yapacak şekilde kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi kevgir yardımıyla eziyorum. Çırpma teli de kullanabilirsiniz. Kıymalarımızın tamamen piştiğinden emin olduğumuzda içerisine salçamızı ilave ediyoruz. Salça kıyma ile beraber kavrulacak. Lezzetleri birbiriyle özleşecek ve ardından içerisine kırmızı pul biberimizi, karabiberimizi ilave edip güzelce kavuruyoruz. Baharatlar da biraz aromasını saldıktan sonra içerisine makarna suyumuzdan, yani burası lezzet açısından yani benim için çok önemli. Ben makarna suyunu kullanıyorum. Makarnanın o hamur kokusu, lezzeti aynı şekilde sosa da geçmiş oluyor. Gördüğünüz gibi makarna suyunu da verdikten sonra çırpma teliyle güzelce çırpıp tamamen özleştiriyorum. Biraz kaynatıp içerisine tuz, bulyon atıp lezzetlendiriyorum. Kıvamı da gördüğünüz gibi. Daha koyu olmasını isteyenler biraz daha kaynatabilir. Ne kadar kaynatırsanız o kadar su oranı azalır ve koyulaşır. İkinci sosumuz İtalyan sosumuz. İtalyan sosumuz önce margarin yağımızı tavada eritiyoruz. İçerisine sarımsaklarımızı ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Sarımsaklar biraz lezzetini ve aromasını verecek. Aromasını saldıktan sonra salçamızı ilave ediyoruz ve salçamızı da kavurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, ben her zamanki gibi toplu üretimde yaptığım için bunları sizin evde yapabileceğiniz şekildeki tariflerimi mutlaka açıklamaya, videonun başına, sonuna mutlaka ekliyorum. Siz onları baz alarak yaparsanız sizin yaptığınız soslar da benimkiyle eşdeğer olacaktır. Rendelenmiş domatesimizi kavurduğumuz salça ve sarımsağımızın üzerine ilave edip biraz da domateslerimizle beraber kavuruyoruz. Şimdi domates, salça, sarımsak Napoliten sosa biraz benziyor. Fakat bunu Napoliten sostan ayıran faktör içerisinde soğan kullanmıyor olmamız ve içerisine attığımız baharatlarda fesleğen kullanıyoruz. Fesleğen ve soğansız olması bu sosu Napoliten sostan ayırıp farklı bir lezzete götürüyor. Ben beğeniyorum. Lezzetli, hafif, tatlı gibi ama fresh bir lezzet. İçerisine lezzetlendirmek için tuz, bulyon damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ben et bulyon. Bu sos diğerleri kadar akışkan değil, daha koyu. Çünkü içerisinde su yok, sadece domatesin suyu var. Üçüncü sosumuz kremalı fesleğen sosumuz. Unumuzu sıvı yağ veya margarin yağımızda kavuruyoruz. Güzelce kavurmalıyız. Çok kavurmazsanız un kokabilir. O yüzden kavuruyorum güzelce. Bu arada un fesleğenin acılığını alıyor ve aynı zamanda kremaya bir kıvam kazandırıyor. O sebeple un kullanıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Unum iyice kavruldu. Şimdi fesleğeni ilave ediyorum ve tavamın altını kapatıyorum. Tavanın altını kapatmamın sebebi yanmasını istemiyorum fesleğenlerin. Yandıkça daha fazla acılaşıyor.
O yüzden tavanın altını kapatıp kenara alıyorum. Kenarda biraz karıştırdıktan sonra üzerine kremamı ilave edip tekrar ocağın üstünde pişirmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tekrar ocağın üzerine aldım. Pişirdikçe koyulaşıyor, pişirdikçe koyulaşıyor. O yüzden dibini tutturmadan sürekli karıştırarak koyulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen piştikten sonra yine kenara aldım. İçerisine tuz ve bulyonumu ilave ettim. Ben toz bulyon kullandığım için daha sonra ilave edebiliyorum. Tablet bulyon kullanacaksanız da ezip de ilk kremasını verdiğiniz zaman atabilirsiniz. Tuzun karışması için güzelce çırpıyorum. Ve kıvamı gördüğünüz gibi akışkan ama çok da su gibi değil. Hani makarnamıza yapışacak kıvamda olması gerekiyor. Bu tarz soslarda ben delikli makarna seviyorum. O yüzden kalem makarna, penne makarna kullanabilirsiniz. O an elimde bu makarna vardı. Bunu kullandım. Gördüğünüz gibi çok da şık ve lezzetli bir makarna oluyor. Dördüncü sosumuz Napoliten sos. Napoliten sos makarna soslarının klasiklerinden. Öncelikle yağımı ve soğanımı koydum. Kavurdum. Kavrulduktan sonra domateslerimi ilave ettim. Domateslerim iri kuşbaşı. Ama kaynattıkça küçülüyor gördüğünüz gibi. Çok fazla kaybolmaması için domatesleri biraz iri doğruyorum ben. Tabii daha kibar ve daha kaybolmasını istiyorsanız küçük doğrayabilirsiniz. Domateslerin kabukları soyulmuş olacak. Piştiğinden emin olduğunuz zaman sarımsaklarınızı ilave edebilirsiniz. Sarımsakları bu sosta en son ilave edin. Yani en sondan kastım domateslerinizi atıp piştiğinden emin olduktan sonra ilave edin. Zaten sarımsağı attığınızda kokusunu fark edeceksiniz. Farklı bir lezzet katıyor bu aşamada koyarsanız. İçerisine renk ve domatesle biberleri, içindeki malzemeleri bir arada tutması açısından salça ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi karıştırmaya başladıkça bütün malzemeleri bir arada tutan şey aslında salça. Tuz, bulyon kullanabilirsiniz. Ben salçalı yemeklerde ve soslarda et bulyonu çok yakıştırıyorum. Tabii bu tamamen damak zevki. Herkes bulyon kullanmayabilir. Gördüğünüz gibi güzelce kıvam alıyor. Salçanın kendi içindeki o kıvamı diğer malzemelerin hepsini birleştirmeye yetiyor. O yüzden bu sosumuzda herhangi bir başka malzeme kullanmıyoruz. Soğan, salça, domates, sarımsak ve karabiber atmak isterseniz atabilirsiniz. Şeker domatesin ve salçanın ekşiliğini alması için. Napoliten sos biliyorsunuz tatlı bir sos. O yüzden pul biber, karabiber kullanmadım. Ama isteyen karabiber hafif lezzetlendirmek için atabilir. Şeker de ekşiliğini alabilmek için. Çok ekşi sevmeyenler veyahut da çok ekşi olduğunu düşünenler tadına bakıp şeker ilave edebilir. Su gördüğünüz gibi çok az kullandım. Çok fazla su atmadım. Sadece domatesin suyu kayboldu kaynatırken. O sebeple az bir şey su ilave ettim ve kıvamını ayarladım. İstediğiniz koyulukta kıvam ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış.
Gördüğünüz gibi taneli bir Napoliten sosumuz. Videoyu beğenenler abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.